Gitmişler, içeri girmişler. Kayınpederi mutfaktan bıçağı almış. Önce içeride yaralamış. Ablam koşarak dışarı çıkmış. Orada da boğazını iterek katletmiş maalesef. Şunu tatlıya iletsene şey. 5 yaşındaki bir çocuk ölümün ne olduğunu bilmez. O sadece yokluğu, yerdeki kırmızı lekeyi ve annesinin son nefesindeki gözlerini hatırlar. Küçük Defne'nin tanık olduğu şey, bir çocuğun zihninin taşıyabileceği en karanlık yükten çok daha fazlasıydı. Başarılarla, diplomalarla ve büyük bir emekle örülen o güçlü hayat, kendi satın aldığı evin eşiğinde çok büyük bir vahşetle son buldu. Bu korkunç trajedinin merkezindeki isim 4 Kasım 1979 doğumlu Başak Gürkan Arslan'dı. Çevresi tarafından çok sevilen, azmi, çalışkanlığı ve parlak zekasıyla tanınan, ayakları yere sağlam basan bir kadındı. Okumayı, kendini geliştirmeyi bir hayat felsefesi haline getirmişti. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5. Anabakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapıyordu. Yüksek mühendis unvanıyla önemli projelere imza atıyordu. Ancak onun öğrenme tutkusu bununla da sınırlı kalmamıştı. Bir yandan çalışırken diğer yandan da hukuk fakültesi son sınıfında eğitimini sürdürüyordu. Hayata geç adımlarla ama sağlam basarak devam etmişti. 40 yaşında evlenmiş, 41 yaşında ise hayatının en büyük anlamı olan kızı Defne'yi kucağına almıştı. Başak sadece bir mühendis, bir hukuk öğrencisi ya da bir öğretmen değildi. O, kızına sarsılmaz bir bağla bağlı, onun geleceği için her türlü zorluğa göğüs geren güçlü bir anneydi. Kendi emeğiyle kurduğu düzen, boşanma dilekçesindeki barışçıl satırlara rağmen birilerinin mülkiyet hırsına takılacaktı. Başak, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Barış Arslan ile boşanma aşamasındaydı. Aralarındaki anlaşmalı boşanma davasının görülmesine tam 14 gün kalmıştı. Takvimler 23 Eylül'ü işaret ediyordu. Karşı tarafın daha sonra mahkemede yaratmaya çalışacağı kusurlu eş algısının aksine Başak sürecin hiçbir aşamasında zorluk çıkarmamıştı. Mahkeme dilekçesine bizzat "nafaka istemiyoruz, güzellikle bitsin, hoşlukla bitsin" şeklinde net bir not düşmüştü. Kendisi için hiçbir tazminat ya da hak talep etmemiş, yalnızca 5 yaşındaki ortak çocuklarının kreş ve temel giderleri için 500-600 Türk lirası gibi sembolik bir nafaka isteğinde bulunmuştu. Tek arzusu kızıyla birlikte huzurlu yeni bir sayfa açmaktı. Ancak karşı tarafın zihniyeti çok daha karanlık bir hesap üzerine kuruluydu. Başak tam 1 yıl önce Ankara Yeni Mahalle Kardelen Mahallesi'ndeki müstakil evi kendi birikimiyle satın almıştı. Evin tuhaf ve tekinsiz bir geçmişi vardı. Eski ev sahibinin oğlu bir kişiyi bıçaklayarak öldürmüş, aile de bu olayın ardından evi satıp Kayseri'ye yerleşmişti. Başak'ın büyük umutlarla aldığı bu ev sinsi bir takibin merkezi haline gelecekti. Olay günü olan 9 Eylül 2025'te kocası Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan önce Başak'ın anne ve babasının evine gittiler. Mahkeme günüyle ilgili konuşmak istediklerini söylüyorlardı. Anne Makbule Gürkan ve baba Cemal Gürkan mal paylaşımı ile ilgili bir şey istemediklerini söylediler. Kendi isteklerine karşılık bulamayan damat Barış Arslan babasına dönerek "Kalk gidelim, o hukuk bitirmiş, bizi bitirecek" dediği duyuldu. Konuşma sırasında pervasızca "Bugün Başak evde, biliyoruz" dediler. Anne Makbule Gürkan şüpheyle "Nereden biliyorsunuz?" diye sorduğunda aldıkları yanıt soğuk bir duş etkisi yarattı. "Evde kameralar var, oradan gördük." Bir kadının en güvende hissettiği mahremi kameralarla bir av sahasına dönüştürülmüştü. Ailenin evinden ayrılan baba ve oğul boşanma protokolünü konuşmak bahanesiyle doğrudan Başak'ın müstakil evine geçtiler. İçeride 5 yaşındaki küçük Defne de bulunuyordu. Konuşma
kısa sürede mülk edinme hırsı ve mal paylaşımı dayatmaları yüzünden hararetli bir tartışmaya dönüştü. Kayınpeder Kudret Arslan, Başak'ın kendi parasıyla aldığı o evi kesinlikle ona bırakmak istemiyordu. Açgözlülükle üzerindeki baskıyı arttıran bu iki erkeğe karşı Başak daha fazla dayanamadı ve "Defolun gidin, para sapı oldunuz" diyerek sert bir tepki gösterdi. 63 yaşındaki Kudret Arslan "Ben halledeceğim, sen dur" diyerek aniden mutfağa yöneldi ve tezgahtan büyük bir bıçak aldı. İçeri girer girmez Başak'ı yumruklayarak yere düşürdü. O esnada eşi Barış Arslan, öz babasını durdurmak veya karısını korumak için en ufak bir hamle yapmadı. Aksine yerdeki Başak'ı saçlarından sürükleyerek babasının vahşi saldırısına tamamen açık hale getirdi. Kudret Arslan, savunmasız kalan genç kadının üzerine oturarak defalarca yaralamaya başladı. Başak, aldığı ilk darbelere rağmen canavliyle evden dışarı fırlamayı başardı. Ancak peşinden gelen gözü dönmüş kayınpederi onu da yakalayıp boynundan tekrar bıçakladı. Başak Gürkan Arslan saniyeler içinde olay yerinde hayatını kaybetti. Vahşet sokak ortasında tamamlanırken 5 yaşındaki bir çocuğun dünyası da o kaldırımda paramparça oldu. Bir ya da bire doğru o civarlardaydım. Çığlıklar duydum. Kapıya kadar gittim. Kadın dışarı çıktığında divan içindeydi zaten. O arada eşim beni çağırdı. Eşime bakayım derken o arada kadının boynu gitmiş. Ben kocası sanıyordum. Maalesef fendimiz. Kocası da zaten hiç kişiye karışmadı. Var çocuğu aldı kucağında. Çocuk bağırıyordu anne 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 diye. Komşu zaten zor tuttu. Ya hani elinden nasıl aldılar bilmiyorum ama. Daha beni bırakın diyor işte. Ben daha onun kolun kanadını tutacağım. Namusumu temizliyorum diyor. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri yüksek mühendisin cansız bedeniyle karşılaştı. Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan polis tarafından hemen gözaltına alındı ve sevk edildikleri adliyede tutuklandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporu, cinayetin ne kadar canavarca hisle işlendiğini tescilledi. Talihsiz kadının vücudunda tam 22 bıçak darbesi tespit edilmişti ve bu darbelerden 3 tanesi tek başına öldürüş nitelikteydi. Katil zanlısı Kudret Arslan, savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf ederken, kadın cinayetlerin o en bildik, en kirli bahanesinin arkasına sığındı. Başak'ı oğlumu aldattığı için öldürdüm. Bir anlık yüzüm döndü. Namusumu temizledim. Pişmanım. Oğlu Barış Arslan ise tüm suçlamaları reddederek olay anında sadece çocuğunu kucağına aldığını ve şoka girdiği için müdahale edemediğini öne sürdü. Ancak savcılık bu savunmayı tamamen çürüttü. Barış'ın babasını engelleme imkanı varken hiçbir çaba sarf etmediği, eylemsel olarak sessiz kalıp fikir birliğiyle hareket ettiği iddianamede açıkça vurgulandı. Tüm bu adli süreçlerin ötesinde davanın en sarsıcı delili, koruma altına alınan 5 yaşındaki Defne'nin dudaklarından dökülenler oldu. Küçük kız savcılara ve yakınlarına o geceyi şu sözlerle anlattı. Annemin yerlerdeydi. Bana çok kötü baktı. İlk kez onu bu kadar kötü halde gördüm. Boğazındaki kilitleri gördüm. Dedemle babam yaptı. Babam tuttu. Dedem de kilitli. Katil zanlıları takım elbise giyip namus savunması yaparken arkalarında hayatı boyunca kabuslarla uyanacak bir çocuk bıraktıklarını unutuyorlardı. Millet olarak isteğimiz var. Fert olarak isteğimiz var. Bunlara en ağır cezaları verilmesi istiyoruz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için bunlar şart.
Başka çaresi yok. Bu cezaların çok ağır bir şekilde verilmesi lazım. 3 gün değil, 5 gün değil, 10 gün değil. Gün yüzü görmeyecekler. Bunlar içeriden çıkmasınlar. Çıkmasın. Bunlar diyorlar ki biz gideriz 3 gün 5 gün yatarız. Çıkarız. Devletin ekmeğiyle boşuna bunlara devletin ekmeğini yedirmesinler. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma, Türkiye'de oturan meclis vekillere yalvarıyorum, idam etsinler. Annesi babası konuştum. Bütün söylenenleri hepsini söylediler. Ben de amcası olarak 5 gündür yüreğim yanıyor. 5 gündür yüreğim yanıyor. Senin de evlatların var, senin de çocukların var, senin de torunların var. Saydığında sen de empati yapın, empati. Sesini duyun. Türkiye sesini duysun. Türkiye sesini duysun. Başak Gürkan Arslan için Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde çok yoğun katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Törenin sonunda Başak'ın tabutunu omuzlarında taşıyanlar yine kadınlar oldu. Ankara'daki törenin ardından Başak, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Işıklar Mezarlığı'nda son yolculuğunu uğurlandı. Bu vahşet sadece Başak'ı değil, tüm ailesinde zincirleme bir yıkıma sürükledi. Eylül ayındaki bu büyük acıya dayanamayan anne Makbule Gürkan, Ekim ayının ilk haftasında ağır bir kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Defne'nin kreş öğretmeni ise yaşadığı şoku, "Ben sanıyordum ki hep tanımadığım kadınlar öldürülecek. Başak bizim velimiz ve stajyerimizdi. Kadın cinayetleri artık bir mahalle ötemize kadar geldi" sözleriyle dile getirdi. Bugün küçük Defne her gece kabuslarla uyanıyor ve anneannesinin elini bir an olsun bırakmıyor. Her gün annesinin resmiyle uyuyor. O resimle kalkıyor ve sabah gözünü açar açmaz "Anneanne, annem ne zaman gelecek?" diye soruyor. Teyzesi Yaprak Gürkanlar, yeğeninin zihnindeki o korkunç görüntüyü silebilmek adına çaresizce "Ablamın gözleri çok güzeldi. Annenin gözleri hep öyle güzel kalsın aklında yavrum" diyerek ona sarılıyor. Anne Makbule Gürkan ise feryat ederek "Şimdi Başak yok, geri gelmeyecek ama tek bir şey istiyorum. Defne'nin hakkı yerde kalmasın. Kravat taktığı için iyi hal indirimleri uygulanmasın. Çünkü sadece Başak ölmedi. 3 kız kardeşi öldü. Defne öldü. Annesi babası öldü" diyerek adalete sesleniyor. Katledilen yüksek mühendisin adını yaşatmak adına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Ankara Kardelen Mahallesi'nde Yüksek Mühendis Başak Gürkan Parkı'nın resmi açılışı yapıldı. Aynı gün aile Ankara Adliyesi önündeki basın açıklamasına katılarak haklarını aradı. Aile tarafından kaleme alınan ve kamuoyuna duyurulan adalet talebi mektubunda şu ifadelere yer verildi. "Biz Başak Gürkan'ın ailesiyiz. Bir kadının yaşam hakkı, hayalleri ve sevdikleri göz göre göre elinden alındı. Kadın cinayetlerine tahrik ya da iyi hal bahanesiyle verilen indirimleri kabul etmiyoruz. Biz Başak için adalet istiyoruz. Ama sadece Başak için değil. Yarın başka bir kadın öldürülmesin. Başka bir çocuk annesiz kalmasın diye istiyoruz. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz susmayacağız." Katiller için canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının talep edildiği davanın ilk duruşması 3 Haziran 2026 tarihinde saat 10'da Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde görülecek. O gün o salon sadece bir kadının elinden alınan yaşam hakkının değil, 5 yaşındaki bir çocuğun çalınan geleceğinin de hesabını soracak. Aile, Başak'a ve ardında bıraktığı kızı Defne'ye sahip çıkılmasını bekliyor. Torunum annesini unutamıyor.
Her gün bana acı veriyor. Öyle bir fidanı yetiştirmesi çok zor. En ağır cezayı vermelerini istiyorum. Beni yalnız ve sahipsiz bırakmasınlar.